Bugün Sanzı'nın 22 farklı sözünü sizinle paylaşacağım. Fakat öncesinde söylemek istediğim birkaç şey var. Öncelikle kanalımda daha önce Sanzı ile ilgili yaptığım videoda genelde insanlar Sanzı'nın Savaş Sanatı kitabının topluluklar arası savaşlar için geçerli kurallardan oluştuğunu bilirler. Fakat biz bugün bu kitaptan kişisel olarak bazı çıkarımlar yapacağız demiştim. Bunun ne anlama geldiğini ve nasıl yaptığımı anlamak için öncelikle kanalımdaki Sanzı videosunu izlemelisiniz. Videoyu izlediğinizi varsayarak devam ediyorum. Bugün de Sanzı videosundaki mantığı bu sefer Sanzı'nın sözlerine uygulayacağız. Birazdan okuyacağım Sanzı'nın çeşitli sözlerini dikkatlice dinleyip bu sözün benimle ne alakası var sorusuna cevap olacak şekilde kişisel olarak çıkarımlar yapmayı düşünün. Yaptığınız çıkarımı videonun altına yorum olarak yazarsanız yorumları okuyan diğer insanlar için de faydalı olabilir. Ayrıca videoya her söz için 20 saniye düşünme süresi ekliyorum. Taktik olmadan strateji, zafere giden en yavaş yoldur. Strateji olmadan taktik, yenilgi öncesi yapılan gürültüdür. Dövüş ustası olanlar öfkelenmezler. Kazanma ustası olanlar korkmazlar. Akıllılar dövüşmeden kazanır, cahiller kazanmak için dövüşürler. İnsanların içindeki kötülük tohumlarını doğruluğa, talihsizliği kazanma hırsına dönüştürmek dünyanın en zor işidir. Planlarını gece gibi karanlık ve geçilmez yap ve hareket ettiğinde bir yıldırım gibi düş. Başarılı bir hareket başına vurulduğunda kuyruğuyla, kuyruğuna vurulduğunda başıyla, orta kısmına vurulduğunda hem başı hem de kuyruğuyla hareket eden hızlı bir yılan gibi olmalıdır. Düşmanı tanımak, onu yenmenin ilk adımıdır. Geçilmezle karşılaştığında değiş, sen değiştiğinde geçilmez, geçilir olur. Fırsatlar kovaladıkça katlanır. Nasıl ki suyun sabit bir şekli yoktur, savaşta da sabit şartlar yoktur. İlk davranan olmaktansa bekleyip izlemek daha iyidir. Bir adım ilerlemektense 2 adım geri gitmek daha iyidir. Bunun adı ilerlemeden ileri gitmektir. İki büyük güç karşı karşıya geldiğinde zafer yol vermeyi bilenin olacaktır.
Lider, örnekle liderlik eder, güçle değil. Düşmana savaşmadan boyun eğdirmek maharetin doruk noktasıdır. Rakibini ve kendini bilirsen 100 kere savaşsan da tehlikeye düşmezsin. Fakat rakibini bilmeyip kendini bilirsen bir kazanır bir kaybedersin. Ama en kötüsü ise hem kendini hem de rakibini bilmezsen savaşta tehlikedesin demektir. Zira insan tabiatı gereği zora düşmedikçe yeteneklerini hakkıyla ortaya koyamaz. Mükemmellik her savaşta çarpışarak kazanmak değildir. En iyi strateji savaşmadan kazanmaktır. Duruş belirsiz, hamleler öngörülmez olunca hamleye hazırlık yapmak imkansızdır. Yalnızca durumu bilinmeyene etki edilmez. Bilgeler öngörülmezlik pelerinine saklanır. Böylece duyguları algılanamaz. Belirsizlik içinde hareket ederler, o zaman yolları kesilemez. Olabildiğince gizlen, öyle ki görünmez ol. Olabildiğince gizemli ol, öyle ki sesin bile işitilmesin. O zaman düşmanının kaderi senin elindedir. Adalet ve refah tüm halka ulaştığında, devlet çalışmaları ulusal krizlere çözüm olabildiğinde, göreve o pozisyona layık olanlar atandığında, planlama zayıf ve güçlü noktaları görebildiğinde başarı kesindir. Ayı ve güneşi görmek keskin görüş olmadığı gibi gök gürültüsünü duymak da kulak hassaslığını göstermez. Eskilerin de dediği gibi deliğin başındaki bir kedi 10.000 farenin çıkmasına engel olur.
Avın kılavuzsuz takibi çalılıklarda biter. Son olarak Sanzı'nın savaşta başarıya ulaşmanın yolu olarak gördüğü boşluk ve dolulukla ilgili çıkarım yapıp birkaç cümle söyleyeceğim. Başarı, boşluk ve doluluk meselesidir der Sanzı ve bunu şöyle açıklar. Astlar ile üstler arasında ayrılık varsa, komutanlar ve subayları birbirlerine etki edemiyorsa, birliklerde tatminsizlik oluşmuşsa buna boşluk denir. Sivil yönetim akıllı, askeri yönetim iyi, astlar ile üstler tek bir düşüncede istek ve enerjilerini birleştirmişlerse buna doluluk denir. Becerikli lider halkını enerjiyle besleyerek başkalarının boşluklarını da doldurabilirken, beceriksiz lider başkalarının doluluğu önünde kendi halkının enerjisini boşaltır. Bu söze baktığımızda çevremizdeki insanlarla olan ilişkilerimize dikkat etmemiz gerektiği çıkarımını yapabiliriz. Eğer çevrenizdeki insanlarla enerjinizi tek bir noktada toplayıp ortak bir amaca odaklanırsanız bu doluluk olur. İşte bu yol başarıya götürür. Bu nedenle doluluk istiyorsak etrafımızda bize enerji veren, bizim boşluğumuzu doldurabilen insanlar olmalı ve biz de aynı şeyi etrafımızdaki insanlar için yapabilmeliyiz. Ancak doluluğun tam tersi olarak çevrenizdeki insanlarla enerjinizi aynı amaca ulaşmak için toplamadıysanız ve herkes enerjisini farklı amaçlar için kullanıyorsa bu durumda doluluktan bahsedemeyiz. Buna boşluk denir ve bu da başarısızlığa giden yoldur. Dolayısıyla çevrenizdeki insanlarla olan ilişkiniz doluluk olursa bu durum sizin başarılı olmanıza, geleceğinize, kısacası tüm yaşamınıza etki eder. Aynı şekilde bu durumun tam tersi olarak çevrenizdeki insanlarla olan ilişkiniz boşluksa yine bu durum tüm yaşamınızı etkileyecek. Ama bu kez etkisi olumsuz olacak. Sanzı'nın söylediği gibi başarı, boşluk ve doluluk meselesidir. Şimdi düşünün, şu anki yaşamınız doluluk mu yoksa boşluk mu?